Hastaneye gidiyoruz. Oradan sonra devam edeceğiz. Ekim'in 6'sı mı bugün ya? 5'i. Ekim'in 5'i hava çok sıcak hava. 30 derece falan dışarısı. Son pastırma yazım deniyor. Sabahtan sağlık ocağına gittik. Sağlık ocağı işlerimizi hallettik. Kaydımı Yalova'dan buraya aldırdım. Buradan bir doktor belirlendi. Hemşire belirlendi. O da bana ikili test yaptırmam gerektiğini, artık zamanının geldiğini söyledi. 11. hafta ile 14. hafta arasında yapılıyormuş. Şimdi bir 11. haftaya girdik. Doktorun talebine göre yaptıracağız. Evet, şimdi gideceğiz. Doktora anlatacağız durumu. Bu ilk kez beni görmüş olacak çünkü. Şu anki tarihleri falan belirleyecek. Eğer bugün için uygun görürse ikili testi de bugün yapacağız. Hastaneye geldik. İkili testi yaptıramadık çünkü daha erken olduğunu söylediler. 12. haftaya bekliyormuşuz. 12. haftadan sonra ikili testi yaptıracağız. Evet. Erken olduğunu söyledi ya. Bekleyelim dedi. Bekleyelim dedik. O zaman bekliyoruz. Bir 10 gün sonra görüşmek üzere. Aynen. İzlediniz ve orada gördüğünüz üzere sizin belirlediğiniz bir tarihte doktora gitmek, hastaneye gitmek yeterli değil. Daha sonradan öğrendik ki bizde gebeliğin 11. ve 14. haftaları arasında doktorunuzun uygun gördüğü haftada, saatte gitmeniz gerekiyormuş. Yani ikili test yaptırmadan önce herhangi bir hazırlık yapmanıza gerek yok. Sadece uygun tarihi, saati doktorunuzla belirleyip hastanede olmanız yeterli olacak. Onun dışında aç ya da tok olmanız bu testin sonuçlarını hiçbir şekilde etkilemiyor. Biz bu ikili tarama testini neden yaptırdık? İkili tarama testinin esas amacı bebeğinizde anne karnındayken Down sendromunun olup olmadığını belirlemenizdir. Gördünüz, gittik. Şu an için erken olduğunu söyledi doktorumuz bize. 11. haftadan sonra bir 10 günlük ara verdik. 10 gün sonra tekrar randevumuzu aldık ve gittik. İkinci hastane. Kaç gün geçti? 10 gün geçti. Evet, tam 10 gün geçti. Tam 10 gün geçti. İkili kontrol için tekrar geldik. Bugün 14 Ekim. 14 Ekim ikili kontrol nasıl olacak onu göstereceğiz şimdi. Yani bizim önden araştırdığımız kadarıyla detaylı bir ultrason oluyormuş. Onun dışında da anneden kan örneği alıp arasındaki bağlantıya bakıyorlar. 10 gün sonra geldik çünkü 12. haftadan itibaren ikili taramayı yapalım dediler. Biz 11. haftaya girdiğimizde gelmiştik. 12. hafta olun demişlerdi bize. Devam ediyoruz. Onun bir şeyden bir birikmişliği var. Değil mi? Gelirken, geldiğimizde bakacağız yani. Orada tarih ve saati yazıyor. Dikkat ne zaman çıkacağını bilin diye. Tamam. En üstünde de barkod dosya numarası yazar. Onunla internetten de görebiliriz. Tamam. Tamamdır. Kolay gelsin. Bastır sen oraya. İkili tarama testini yaptık şimdi. Evet. Ben biraz gene ukalalık bilmişlik yaptım her zamanki gibi çalıştığım için. Kendi tedavilerimde de öyle yapıyordum. Bebeğin kafadan poposuna olan mesafesi ölçüldü. 45 milim ile 85 milim arasında olması gerekliydi. Evet. 54 çıktı. Kemik, burun kemik burun. Burun kemiği Kemik burununa baktı. gelişip gelişmediğine baktılar. Bir de ense kalınlığına baktılar. Onun dışında da aşağıda kan veriyorsunuz. Kan tahlillerinde de belli bir şey olarak destekliyorlar. Bu sonuçlar tamamen tanı değil, bir olasılık olarak size sunuyorlar şimdi. Haftaya geldiğimizde sonuçları alacağız. Meltem kan aldırdığı için. Ben kan aldırdım da. En sevmediğim. İkinci defa ikili test taraması için gittik. 12. haftanın içerisindeyiz ve doktorumuz yapılabilmesinin uygun olduğunu söyledi. İkinci tarama testi nasıl yapılır? Şimdi ilk önce doktorunuz size söylüyor, şöyle sorular yöneltiyor daha doğrusu. Gebenin kaç yaşında olduğu, sigara kullanıp kullanmadığı, kaçıncı hamileliği olduğu, kilosu, yaşı, yani temel bilgilerinizi alıyor. Buradan çıkan bilgilerinizin eşliğinde ilk aşamada bebeğinizin ultrason görüntülerini alıyor. Yine her zaman gittiğiniz rutin ultrason görüntüsünün aynısı, farklı hiçbir şey yok. Sadece burada bebeğin anne karnındaki 12. haftadaki başı ve poposunun arasındaki uzunluğu alıyor. Ve uygun değerler içinde mi değil mi buna bakılıyor. Uygun değerler kaç milimetreydi? 45 ile 85 milim arası. Evet, 45 mm ve 85 mm arasında yer alıp almadığına bakıyorsunuz. Şu boy uzunluğunun. Ultrasonda bakılan ikinci özellik de şu. Bebeklerdeki ense kalınlığı ya da ense saydamlığı denilen, bebeğin şu arka tarafında bulunan karartı şeklinde gözüküyor zaten. Bunun kalınlığına bakılıyor. Bu kalınlıkta Down sendromlu bebeklerde normal bebeklere göre biraz daha kalın oluyormuş ve doktor buradan Down sendromu var mı yok mu aşağı yukarı bir yorumlama yapabiliyor.
İlk önce annenin bilgileri alındı. Daha sonra ultrasona girdiniz. Bebekle ilgili görsellere bakıldı. Üçüncü aşamada da gebe için bir kan testi yapılıyor. Bir tüp kanınız alınıyor. Burada beta, HCG ve tam olarak okuyamadığım PAPPA diye yazılıyor. Bu gebelikte ikili plazma proteini adı verilen 2 tane hormonun değerlerine bakılıyor. Bu yapılan testte. Bu kan testinin sonucunda çıkan değerlerde bebekte kromozal bir bozukluk var mı yok mu aşağı yukarı doktor için yeterli bilgi veriyor. Ama ne sadece ultrason ne de sadece kan testi yeterli bir sonuç değil. Bilgisayarda program aracılığıyla annenin temel bilgileri, kan değerleri, bebeğin ultrason görüntüleri toparlanıyor ve doktorunuz çıkan değerler sonucunda size bir bilgi veriyor. Şimdi bu test sonucu nasıl değerlendirilir? Biraz ondan bahsedelim. Down sendromu, trizomi 13 ve trizomi 18 kromozom bozuklukları üzerinde duruluyor bu test sonucunda. İkili tarama testi ücretleri ne kadardır? Nasıl değişkenlik gösterir? Şimdi öncelikle ikili tarama testlerini devlet hastanelerinde yaptırabildiğiniz gibi özel sağlık kuruluşlarında da yaptırabiliyorsunuz. Hemen hemen bütün özel sağlık kuruluşları yapabiliyor. Yalnız devlet hastanelerinin bazıları yapabiliyor. Devlet hastanelerinde yaptırdığınızda muhakkak çok daha uygun fiyatlarla çıkabiliyorsunuz. Belki de atıyorum SGK'nız karşılıyordur. Çünkü ben devlet hastanesinde hiç fiyat almadım. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Gittiğim doktor ve hastanede yaptırmak istedim. Ben takibinde olduğum doktor bilsin istedim. Bundan önce de bir araştırma yapmıştım. İlk 2 doktor randevumu Yalova'dan aldığım için Yalova'dan 1-2 tane fiyat araştırdık. Ne kadar mahrum bölgedeyseniz yani ne kadar az hastane ve az doktor yapıyorsa fiyatlar maalesef artıyor. Yalova'dan aldığım fiyatlar ortalama 400 lira civarındaydı. Ama İstanbul'da hemen hemen bütün özel sağlık kuruluşlarında bunu yaptırabiliyorsunuz. Bunda da fark şöyle oluyor. Hastanenin büyüklüğü, hastanenin ismi, yapılan işte laboratuvarın farklılığı, bu tür çeşitli etkenler bu testin ücretinin farklılık göstermesine sebep oluyor. Biraz rekabetten dolayı burada daha bir uygun fiyatlı o zaman. Rekabetten dolayı uygun fiyatlı dediğim gibi çok fazla hastanede yaptırabiliyorsunuz. Ama benim gittiğim hastane Vakıf Üniversitesi Hastanesi olduğu için ben gayet uygun fiyatı 200 liraya yaptırdım. Yani Yalova'ya göre neredeyse yarı yarıya yaptırmış oldum. Ama bu demek değil ki İstanbul'daki fiyatlar 200 lira demek değil. Yani 200 lirayla da 120 lirayla da başlıyor. Gerçekten 1200 lira kadar çıkan hastane rakamları duydum. Çünkü ben birkaç tane hastaneyi arayıp fiyatları almıştım. Araştırsınlar. Evet, araştırın. Bir de hastane politikaları gerçekten sürekli değiştiği için, ücretlendirmeler sürekli değiştiği için yapmadan önce gerçekten siz de benim gibi 3-4 tane hastaneyi kafanızda belirleyin. Bir fiyat analizi yaptırın. İkili tarama testini illa kendi doktorunuzda yaptıracaksınız diye bir şey yok. Dışarıdan yaptırıp test sonucunu da getirebilirsiniz. Daha uygun bir yerde yaptırıyorsanız ama benim gittiğim hastane ve doktor zaten yeterince uygundu ve test gayet güzel bir şekilde yapıldığı için ben gerek görmedim. Dediğim gibi 200 liraya bu işlemi tamamlamış oldum. İkili tarama testi kaç günde çıkar? İkili tarama testi ultrasonla ilgili olan kısım zaten çok kolay. Onda görüntülediğinde doktorunuz her şeyi söylüyor. Buradaki bekleme süreciniz kan testiyle alakalı olan kısım. Kan testinde gittiğiniz hastanenin çalıştığı laboratuvarla alakalı bir durum. Aslında birçok hastane çok kısa sürede çıkabiliyor. Bizimkisi de görüntülerde de gördünüz. Kan testi etiketinin üzerinde tahmini teslim süresi yazıyordu. Aşağı yukarı 10 gün gibi bir süre zarfında teslim edilebiliyor kan testinin sonuçları. Kan testinin sonuçlarını aldıktan sonra tekrar bir randevu alıyorsunuz. Doktorunuzla görüşüyorsunuz ve çıkan sonuç doktorunuzun eşliğinde değerlendiriliyor. Şimdi anneleri merakta bırakan bir başka soruya geçiyorum. İkili tarama testini yaptırdım ama sonucu ne? Nasıl anlayabilirim sonucu? Şimdi bu ikili tarama testinin sonucu pozitif ve negatif olarak ikiye ayrılıyor. Ne yazık ki 30 annede bir anne pozitif test sonucuyla karşılaşıyor. Ama bu demek değildir ki çocukta kesinlikle bir kromozal bozukluk var. Bu doktorlarda şöyle bir şey yaratıyor. Evet, bir bozukluk görülüyor test sonucunda ama en azından bunun sonrasında başka testlere sevk ediyor doktorlar size ve bunun için daha detaylı bilgiler elde etmenizi yarıyor. Yani negatif için de bu böyle aslında. Yani ikili tarama testini yaptınız ve çocuğunuz %100 sağlam. İşte müthiş. Hiçbir sağlık problemi yok
anlamı çıkmasın. Bu test sonucunda %90-99 arasında size sonuçlar veriyor. Tamamen çocuğunuz sağlıklı ya da çocukta tamamen kromozal bir bozukluk var anlamı kesinlikle kafanızda oluşmasın. Hatta en önemli soru olabilir. Çünkü 12. hafta 3. ay yavaş yavaş cinsiyet belli oldu mu olmadı mı çevreden gelen sorular da artıyor tabii. 12. haftanın sonunda doktorunuzla kararlaştırdınız, tarama testinizi yaptırdınız. Merak ediyorsunuz cinsiyet belli olur mu olmaz. Çünkü gösteren bebekler var, belli eden bebekler var. Bu test sonucunda elde eden değerlere doktorunuz bakacak. Burada belli protein değerleri var. Bu protein değerleri sonucunda ultrasonla da bakıyorsunuz. Doktorunuz aşağı yukarı %90 oranında size bir şeyler söyleyebiliyor. Ama unutmayın ki asıl kesin cinsiyet 4. aydan sonra yani 16. haftadan sonra biliniyor. Bu biraz erken tanı olabilir ve şaşırtabilir. Ama şunu da unutmayın. Alınan protein değerleri bebeğin cinsiyetini %100 yanıtlıyor diye bir şey yok. Yani eşdeğer bir sonuç değil. Doktorunuz ultrasonda gördükten sonra asıl size daha net bir cevap verecek bu cinsiyetle ilgili. Yani test sonucu elde edilen veriler cinsiyeti belirler diye bir kesin yargı yok. Bunu da aklınızda bu şekilde tutmuş olun. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Mesleki olarak doktor olmadığım için bu söylediğim şeyler hani direkt doğru bilgiler anlamında değil. Ben şu anda gebe olduğum için kendi merakım doğrultusunda hem doktoruma sorduğum sorular, ondan aldığım yanıtlar eşliğinde sizlere de bilgi aktarıyorum. Hem de hastane ve bebekle ilgili şeyleri eşim de ben de çok merak ettiğimiz için acaba ikili tarama testi nedir? Ben ne yapıyorum? Çocuk için neler yapılıyor? Doktor bunu yapmaktaki amacı ne gibi sorular bizim kafamızda oluşmuştu. Bununla ilgili biz çok sayıda blog okuduk. Bununla ilgili videolar izledik. Sonra dedik ki bizim gibi 12. hafta yani bu 11-14. hafta arasındaki gebelerde bu durumu merak edeceklerdir. En azından tek bir videoda bu soruları kafamızda oluşan merak ettiğimiz soruları bir derleyelim. O yüzden size böyle bir video çekme gereği duyduk. Kadraja sığamadım. Kanalımıza abone olursanız, like'larsanız, Instagram'dan da bizi takip ederseniz seviniriz. Videoların devamı gelecektir. Çıkıyorum kadrajdan.